Merhaba arkadaşlar ve Börgü Sepetim YouTube kanalına hepiniz hoş geldiniz. Ben Fulya Karslıoğlu. Bugün sizlere Instagram sayfamın en çok anlatılmamı istenen modellerden biriyle geldim. Bu tavşanlı tulumun tasarımı bana ait. O yüzden başka hiçbir sayfada, başka hiçbir kanalda bunun anlatımını bulamazsınız arkadaşlar. Şu an ilk defa ben anlatacağım. Tabii ben anlattıktan sonra başka kanallarda anlatacaktır. İsterseniz tulumumuzu bu şekilde tavşan figürlü, isterseniz aynı tulumu sadece buralarına birer tane düğme açarak, düğmeliği açarak bu şekilde düz olarak örebilirsiniz. İki tane örüş stilimiz var. Bir tanesi tavşanlı, bir tanesi tavşansız. Zaten bunun arka tarafı da tavşan figürü olmadığı zaman bundan aynı arkadaşlar. Sadece bu tarafın buralarında ilikleri, düğmeleri yok. Ama bu şekilde düz olarak çalışmak isterseniz düğmeliği açarak modeli daha da renklendirebilirsiniz. Buraları farklı renkli düğmelerle daha süslü hale getirebilirsiniz modelimizi. Modelimin dediğim gibi tasarımı bana ait. Biraz anlatımı zor olacak çünkü buradaki tavşan figürünün bütün detaylarını tek tek vererek yapmam gerekecek. Biraz uzun bir video olacak ama sadece önünün anlatımını yapacağım. Çünkü önüyle arkası aynı. Arkası sadece modelin tavşansız hali olduğu için ön tarafını sizlerle paylaşacağım. Ben arka tarafını hazırladım. Rengim bu. Bu renk, değişik bir renk çalışmak istedim ben de. O yüzden bu renk başladım. Bu renk yapacağım. Ve ortaya da arkadaşlar krem tavşan olarak çalışacağım ben. Biraz rengin bu renk olmasını istedim ki örerken siz de rahatlıkla görebilin diye. Şiş numaram 4 numara arkadaşlar. İpim Alize Baby Best. Alize Baby Best kullanacağım. 240 metre uzunluğunda 100 gram ağırlığında bir ip arkadaşlar. Ben 4 numara kullanacağım. Siz isterseniz 3,5 4-4,5 kullanabilirsiniz. İpin çünkü kalınlığı o şişlere uygun bir kalınlık. Elinizin durumuna bağlı şiş numaranızı size bırakıyorum. Ben 4 numarayla anlatacağım. Diğer rengim de zaten bu. Bu ipim de Alize Baby Best arkadaşlar. Havuç rengi olarak geçiyor. İpçinize sorarsanız temin edebilirsiniz. Şimdi hazırsak arkadaşlar tulumumuzun anlatımı bir yaşa uygun olarak çalışacağız. Siz kenarlardan ilmek, yani başlama ilmeğini küçülterek tulumumuzu yapabilirsiniz. Ama şöyle bir durum var arkadaşlar. Tavşan motifimiz olduğu için tulumumuzun üzerinde siz ne kadar anlattığım ölçüden küçük yaparsanız tavşan figürünün de başlama ilmek sırasını o kadar aşağı çekmeniz gerekiyor. Yani ona göre size tavsiyem anlattığım sayılardan sayıları değiştirmeyin. Şişinizin inceliğini değiştirerek, yani ben şu an 4 numarayla anlatacağım. Siz bunu 3,5-3 olarak yaparak tulumunuzun ebatını küçültebilirsiniz. Üzerinde tavşan figürü olduğu için biraz sayılarını değiştirmek, küçültmek zor oluyor. Büyütmek de biraz zor olabilir. Çünkü onu da kendiniz ayarlarsınız diye düşünüyorum. Dediğim gibi tavşan figürü yapmazsanız dümdüz çok güzel bir tulum elde edersiniz. Yaparsanız da böyle sevimli bir tulum elde edersiniz. Yani bir videoda 2 tane tulum anlatımı yapmış olacağım sizlere. Şimdi hazırsak arkadaşlar tulumumuzun yapımına başlayalım. Bu tulumumuz burada kalsın. Anlatırken onu kullanacağız. Tulumumuzu biraz öreceğiz. Ördükten sonra bu şekilde bir tavşan figürümüz var. Bu tavşan figürünün üzerinden sürekli takip ederek motifimizi yapacağız. Tulumumuzun üzerine yerleştireceğiz. Onun için biraz anlatımı zor olacak ama yine de çok istediğiniz için anlatmak istedim. Şimdi arkadaşlar, dediğim gibi ben bu renk yaptığım için yine bu renkle başlayacağım. Siz istediğiniz kombini yapabilirsiniz. Instagram ve Börgü Sepetim sayfamda birçok bu tulumun renk kombinleri mevcut. Siz istediğinizi seçerek ya da başka istediğiniz kombinle tulumumuzu başlayabilirsiniz. Şimdi arkadaşlar şişimize
24 ilmek atarak başlayacağız tulumumuza ve bir müddet arttırma işlemimiz var. Ama ondan önce bir ilik açacağız. Tulumumuzun arkasında ilik falan yok. İliğimiz sadece ön tarafta. Zaten askı kısımlarında da ilik yok. Ama siz ilik açmak isterseniz askı kısımlarını ön taraftan açabilirsiniz. Yani buralara birer tane ilik açarak tulumumuza ilik açmış olabilirsiniz. Ben orayı iliksiz olarak kullanıyorum. Şimdi şişimize 24 tane bu şekilde ilmek atıyoruz. 3, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Bu şekilde 24'e tamamlayıp geliyorum. Evet, bu şekilde şişme 24 ilmek attım. Modelim buradan sadece düz örgümüz var. Onun haricinde komple haroşodan oluşuyor. Sadece kulaklarının olduğu kısımda düz örgü çalışacağız. Onun haricinde komple haroşo olarak örülecek. Arttırma kısımlarımız da haroşo olarak örülecek. Onun için şimdi haroşo olarak tulumumuzu örmeye başlayalım. Tulumumuzun ön kısmında şimdi ilik çalışması yapacağız. Ama onun için önce şunu bir daha alayım. Önce 2 diş boyunca hiçbir model uygulamadan yapmamız gerekiyor. Alayım. Daha sonra her sırada arttırma işlemi yapacağız ve tulumumuzu yanlara doğru genişleteceğiz her iki taraftan. Önden düz, arkadan da düz olarak örerek haroşo elde edeceğiz. Bu bizim tulumumuzun ön yüzü. Ön yüzünde bütün ilmeklerimizi düz olarak örüyoruz. Evet, sıra sonuna kadar bütün ilmekleri düz olarak ördük. Arka sıramıza geçince yine bütün ilmekleri düz olarak örerek bir diş haroşa elde etmiş olacağız. Örgüye yeni başlayan arkadaşlar için detaylı olarak anlatacağım. Evet, bu şekilde ön yüzden düz, arka yüzden de düz olarak örerek bir diş haroşa elde etmiş oldum. Şimdi arkadaşlar bir diş haroşa daha örelim bu şekilde. Önden düz, arkadan da düz olarak örerek. Ondan sonra bir ilik çalışmamız var. Onu yapalım. Ondan sonra tulumumuzu örmeye devam edelim. Evet, 2 diş haroşa boyunca tulumumu başladım. Şimdi iliklerimizi açacağız. Bunun için 4 ilmek örüyorum. 1, 2, 3 ve 4. 4 ilmeğimi ördüm. Bir tane doladım. Bir tane 2 ilmeği aynı anda alarak kesimimi yaptım. 5 ilmek örüyorum. 1, 2, 3, 4 ve 5. 5 ilmeğimi ördüm. Bir tane doladım. 2 ilmeği aynı anda alarak kestim. Tekrar 1, 2, 3, 4 ve 5 ilmeğimi ördüm. Bu sefer önce kesim yapıyorum. 2 ilmeği aynı anda alarak kestim. Daha sonra bir tane doladım ve 4 ilmeğimi ördüm. 1, 2,
3 ve 4. 3 adet ilik açmış olduk tulumumuzun alt kısmına. 3 adet iliğin yeterli olduğunu düşünüyorum. Daha fazlasının zaten görüntü olarak da güzel olmadığını düşündüğüm için 3 ilmek, 3 tane iliğimiz yeterli oluyor. Şimdi bu sıramızı tamamlayalım. İliklerimizin yerlerine bir bakalım. Evet, sıra sonuna kadar ördük. Şu an iliklerimizi açmış olduk. 3 adet iliğimiz orantılı bir şekilde açılmış oldu. Şimdi bir diş daha örüyoruz arkadaşlar. Hiçbir model yapmadan daha sonra arttırma işlemine başlayacağız. Bir diş haroşo daha örelim. Evet, arka yüzümüzden de tüm ilmekleri düz olarak örüyoruz. Arkadaşlar ben ilk ilmeği örerek alıyorum. Siz örmeden alıyorsanız o şekilde alabilirsiniz. Bu benim örüş stilim. Her videomda bunu belirtmeye çalışıyorum. Siz örmeden alıyorsanız o şekilde alabilirsiniz. Nasıl alıştıysanız o şekilde devam edebilirsiniz. Şimdi dördüncü dişimizi de tamamlayalım. Arka tarafımız önümüzün modelsiz hali. Hiçbir farkı yok. Sadece ön taraftan askı uzatacağız. Arka tarafta askı olmadan kesimimi yaptım. Bu şekilde 4 diş haroşa boyunca ördüm. Şimdi arttırma kısımlarına başlıyoruz. Bu iki kenardan arttırmalarımız var. Onları yapacağız. Bunun için 4 ilmek örüyorum. 1 2 3 ve 4. 4 ilmeğimi ördüm. Bir tane gizli arttırma yapacağız. Gizli arttırmayı şu şekilde yapıyoruz. Parmağımızı, ipimizi doladık. Şişimize şu şekilde takarak gizli arttırma yapmış oldum. Sıra sonunda 4 ilmek kalana kadar devam ediyorum. Arttırmalarımızı ön yüzümüzde yapıyoruz tulumumuzun. Tavşan motifinin örülümünü tamamen göstermem gerekiyor arkadaşlar. O yüzden videonun süresi biraz uzun olabilir ama sonuç gerçekten güzel olacak. Buna değer diye düşünüyorum. Sonda 4 ilmek kalana kadar ördük. Yine bir tane aynı şekilde gizli arttırmamı yaptım ve 4 ilmeğimi de örerek tamamladım. Arka yüzümüzden bütün yine ilmeklerimizi düz olarak örüyoruz. Yani haroşa olarak örüyoruz arkadaşlar. Evet, sıra sonumuza kadar geldik. Bir sıra daha bu gizli arttırmayı göstereyim. Ondan sonra ne yapacağımızı kısaca bir anlatayım ve tavşana kadar
bu şekilde örelim. 1, 2, 3 ve 4 ilmek yine ördüm. Yine bir adet gizli arttırma yapıyorum. Baştaki 4 ilmeğim ve sondaki 4 ilmeğim değişmeyecek. Yine gizli arttırmamı yaptım. Sonda 4 ilmek kalana kadar yine örüyorum. Bir tane daha ördüm. Sonda 4 ilmeğim kaldı. Yine bir adet gizli arttırmamı yaptım ve 4 ilmeğimi de ördüm. 2, 3 ve 4. Arka taraftan da bütün ilmekleri düz olarak öreceğim. Yani haroşa olarak tulumumun örülümünü tamamlıyorum. Şimdi arkadaşlar 16. haroşoda şu kuyruğumuzu birazcık öne alalım. 16. haroşoda tavşanımızın kurulumuna başlayacağız. Şimdi baştan itibaren sayacağız. 1, 2, 3, 4, 5 diş haroşom olmuş şu an. Bunu 15 olana kadar bu şekilde iki yandan arttırmalarımızı yaparak 15. haroşomuz da dahil örelim. 16. haroşomuzda hem arttırmamızı yapacağız hem de tavşan modelimizin kurulumuna başlayacağız. Şimdi 15 diş haroşomuzu yapalım. Ben de 16. haroşomu yaparak tavşan yapımıyla tekrar burada olacağım. Evet hanımlar, ben bu şekilde 15 diş haroşa olana kadar ördüm ve arttırmalarıma devam ettim. İki yandan şu an şişimde 46 tane ilmek var. Ve modelin kurulumuna başlıyoruz. Tavşan kurulumumuza başlıyoruz. Bunu buradan alıyorum. Ve çizdiğim şemamı buraya aldım arkadaşlar. Sürekli bu şemayı takip ederek devam edeceğiz. Modeli kaçırmamamız gerekiyor. Modeli kaçırırsak yanlış bir görüntü elde edebiliriz. Ve sizlerden 2 yumak ana renkten almanızı öneriyorum. Çünkü şu şekilde iplerimizi bölmemiz gerekiyor. Ben de 1 yumak olduğu için ipimi biraz önce kırdım. Bakın şuradan tekrar bağladım ve ipimi 3'e ayırdım. Ya da siz de böyle yapabilirsiniz. Başka bir ip almak istemiyorsanız ipinizi bu şekilde 3'e bölebilirsiniz. Bu şekilde 3'e bölmemizin sebebi, bir ip buradan devam edecek. Ortası krem iple örülecek. Bir ip de buradan devam edecek. Peki 3. ipi nerede, neden ayırdınız derseniz, o da bura için geçerli. Burada bir krem, bir burada, bir krem, bir burada olarak örülecek. Yani burada toplam 5 tane ip takılı olacak. Kulakları örmesi biraz zor olacak. O yüzden yani biraz kulak kısmında zorlanabiliriz örerken. O yüzden biz yine gövdeden başlayalım. Kulak kısmı gelince orayı o şekilde devam ettiririz. Alacağınız ikinci ipi de ikiye bölmenizi öneriyorum ama çok fazla bölmenize gerek yok. Az bir şey sararsanız bu kulak içinde ayrı bir ip takacağız çünkü. Onun için ayrıyeten bir ip almanıza gerek kalmayacak bu şekilde. Şimdi modelin kurulumuna başlayalım. Başlangıçtan 19 tane ilmeğimi öreceğim ama arttırmalarımı da yapmaya devam ediyorum. 1, 2, 3 ve 4 ördüm. Bir tane arttırma yaptım. Arttırmayı saymadan 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 ve 19. 19 ilmeğimi sağ tarafımdan ördüm. Artık krem ipimi takarak tavşanın yapımına başlıyoruz. Hemen bir ilmek atıyormuş gibi yaptım. İpimizi buraya geçirdim ve normal örmeye başladım. İpimi daha sonra düğümleyeceğim. 2, 3, 4, 5, 6, 7 ve 8.
8 ilmek açık renk olan ipimle ördüm. Ve şimdi ikinci ipime büyük olan yumağımı takıyorum. Birazcık bu sebepten dolayı anlatmak istememiştim bu modeli. Çünkü çok fazla ip takılıyor ve sürekli ipleri açmak zorunda kalacağım. Ve videoyu sürekli bölmek zorunda kalacağım arkadaşlar. İkinci ipimi de taktım. 19 ilmek de buradan örüyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, bir tane arttırma yapıyorum. Yine 4 ilmek kaldı sonda. 15, onu saymadan 16, 17, 18 ve 19. Arttırmaları sayarsak başlangıçta 20, sonda da 20 tane ilmeğimiz var. Ortadan da 8 ilmek tavşanımızın başlangıç ilmeğini atmış olduk. Arka tarafımıza geçtik. Arka tarafımızda bütün ilmeklerimizi yine haroşa olarak öreceğiz ama renkleri birbirine çapraz yaparak öreceğiz arkadaşlar ki tavşanın iki kenarından açılma olmasın. Şimdi onu da sizlere göstereceğim. Nasıl yapacağımızı. Arttırma ilmeğimi de ördüm. Buraya kadar bir gelelim. Evet, son ilmeğimi de örüyorum. Evet, burada da bir ilmeğim var. Bunu arkadaşlar şu şekilde ana rengimle bağlayarak düğümleyeceğim ki açılma olmasın diye. Ve arkadaşlar şimdi beyaz rengimize geçiyoruz. Beyaz renge geçerken buraya kadar örerek geldiğimiz ipimizi şu şekilde çapraza alıyorum. Örmeye devam edeceğim, ipimi de bu şekilde çapraza alıyorum. Bunu bu şekilde çekerek bu ipimi öne aldım ve bunu yine haroşa olarak orta kısmı örüyorum. Şu an ipimi krem rengiyle devam ediyorum örmeye. Şimdi şurada yine bir düğüm yapacağız. Bu ilmeğimi de öreyim. Evet. İpimi bir alayım bu tarafa. Şu düğümümüzü bir yapalım. Evet, burada da düğümümüzü yaptık. İpimi zaten bu tarafa aldım. Yine ip değiştireceğim. Sondaki turuncumu öreceğim. Bu ipimi bu tarafa aldım çapraza. Bu ipimi de bu tarafa aldım. Haroşa öreceğim için ipimin yönünü değiştirdim. Ve bu iple örmeye devam ediyorum. Çaprazlama yapmazsak arkadaşlar orada açılma meydana gelir. Bu da çok kötü bir görüntü oluşacağı için güzel durmayacaktır. Şu an böyle yapıyoruz. Sanki tulumun kendinden tavşan varmış gibi bir görüntü elde etmek için. Şu an şişimde 48 tane ilmek oldu. 2 tane daha arttırma yaptık. Arttırmalarımıza 58 ilmek olana kadar devam edeceğiz. 10 tane daha arttırmamız var yani. Evet arkadaşlar, bakalım tavşanımızın ilk kurulumunu bu şekilde yapmış olduk. Şimdi ikinci sıramıza geçiyoruz. 20 tane ilmeğimiz vardı. Şimdi 21 olacak. Yine arttırma yapıyoruz. 1, 2, 3 ve 4. 4 tane ilmeğimi ördüm. Bir tane gizli arttırma yaptım. Beyaz ilmeğimden önce 2 tane turuncu ilmek kalana kadar örüyorum. Artık ortadaki beyaz ilmeklerden modeli yürütmeye devam edeceğiz.
Başlangıçtan itibaren saymamıza gerek yok. 2 ilmek olana kadar örüyorum. Evet, bir tane daha örürsem tamam. 2 ilmek olan kalana kadar ördüm. Şimdi buradan itibaren kremimizi öreceğiz. Krem ipimiz arka tarafta. Yine şu şekilde arka taraftan çaprazlama yapıyoruz. Turuncuyu bu tarafa aldım. Kremi de bu tarafa aldım. Ama kremi çok fazla çekmeyelim. Çünkü 2 ilmek yanda kaldığı için krem ipimiz hafif çekerek bu 2 ilmek de dahil tavşan motifimize katmış oldum. Ve sonda da 2 ilmek daha alacağız. Evet, buradan itibaren de 2 ilmek daha öreceğim. 2 ilmek daha turuncu kattım. Sayalım kaç ilmek örmüşüz? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 ve 12. 12 tane ilmeğimizi bu şekilde örmüş olduk. Şimdi tekrar turuncu ile devam edeceğiz. Yine arka taraftan çaprazlama yapmamıza gerek yok. Çünkü zaten ipim arkada kaldı. Direkt çok çekme yapmadan turuncuyla örmeye devam ediyorum. Ve sonda da arttırma işlemimi yapacağım. Tavşan modelimizi oluşturmaya başladık. Aslında örmesi çok zevkli bir model. Tavşan belirginleştikçe insanın hoşuna gidiyor. Yine arttırmamı yaptım. Ama bu iplerin çok fazla takılıyor olması biraz örerken sürekli ipleri açmak zorunda kalıyoruz. Ben de bir yandan da video çektiğim için arkadaşlar gerçekten çok zor oluyor. Bakın şurada hemen karışmaya başladı bile. Yani gerçekten şu an çok zor bir çekim yapacağım ama çok fazla istediğiniz için çok fazla talep geldi. Sizleri kırmak istemedim. Bayağı uzun bir zamandır nasıl öreyim, nasıl anlatayım diye düşünüyorum. Yani ama bu şekilde artık aça aça ipleri anlatmaya devam edeceğim sizler için. Şimdi arka tarafımızda yine bütün ilmeklerimizi haroşa olarak örüyoruz. Bir müddet sonra arka tarafı örmeyi göstermeyeceğim arkadaşlar. Çünkü video gittikçe uzayacak. Hem arkayı hem önü gösterince bütün bir önü anlatmak zorundayım çünkü şu an size. O yüzden bir müddet sonra göstermemeye başlayacağım. İpimi bu tarafa aldım. Yönünü değiştiriyorum. Çaprazlama yaptım. Ve tekrar ipin yönünü değiştirerek haroşa olarak örmeye devam ediyorum. Evet, yaptık. İpimi bu tarafa aldım. Arkadaşlar şu şekilde ipi çaprazlıyorum. Yine bu tarafa aldım. İpim yönünü değiştirdim ve turuncu ile örmeye devam ediyorum. Şu şekilde ipi bağlamıştım, biliyorsunuz, düğüm yapmıştım. Bunları keseceğim zaten. Örerken dikkatli öreyim. Evet. Evet, ikinci sıramı da tamamlamış oldum. Ve bu bizim ikinci sıra tavşanımız olmuş oldu. Kremi biraz çekelim bakın.
ayak kısmından başlamış olduk. İkinci sıramızı ördük. Şimdi 1 2 3 turuncudan 3 tane kalana kadar yine turuncuyla örüyoruz. Kremden önce 3 tane turuncu kalana kadar yine arttırmamızı yapıyoruz. 3 4 arttırmamı yaptım. Arka tarafa alayım bu bağlama ipimi. Yine 3 ilmek kalana kadar örelim. Evet, 3 ilmek kalana kadar ördüm. Şimdi buradan itibaren kremle devam edeceğim. Kremi biraz hafif bir çekiyorum. Çok fazla değil. 3 ilmek kalana kadar ördük. Ondan da kremi örmeye devam ediyoruz. Sonda da aynı şekilde 3 tane daha krem öreceğim. Turunculardan. Tavşanımızın modelini genişletiyoruz şu an. Bir müddet genişleteceğiz. Sonra daraltmaya başlayacağız. 1, 2 ve 3 tane de turuncu eklemiş oldum. İlmeklerimi bir sayacağım şimdi. 1, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 17 ve 18. 18 tane krem örmüşüm şu an. Ve turuncu ile devam edeceğim. Tekrar çaprazlamayı yapayım. Arkadaşlar her defasında ipleri çaprazlama yaparak almaya dikkat edin. Yoksa açılma oluyor. Dediğim gibi sonda 4 ilmek kalınca yine arttırma işlemimi yapıyorum. Evet. Şimdi arka tarafımızda ipler karışmaya başladı iyice. Birazdan bir kapatabilirim arkadaşlar ipleri düzeltmek için. Tekrar yine arka tarafımızda bütün ilmeklerimizi haroşa olarak örüyoruz. Arka tarafı son kez gösteriyorum arkadaşlar. Çünkü dediğim gibi yoksa video uzayacak. Şimdi kremin olduğu yere kadar örüyoruz. Kremi biraz çekelim. Evet. Krem olduğu yere kadar ördüm. Tekrar bu tarafta çaprazlamamı yaparak ipimin yönünü değiştirdim ve örmeye devam ediyorum. Evet, buraya kadar ördüm. Yine arka tarafta çaprazlama işlemini yaparak ipimin yönünü değiştirdim ve turuncuyla sıra sonuna kadar örüyorum. Şurayı biraz çekelim. Evet, ön yüzüme geldiğimde şimdi bir tane turuncu kalana kadar
örüyorum ve arttırmamı yine yapıyorum. 3 4 ilmek ördüm, arttırmamı yaptım. Evet, bir tane turuncu kalana kadar ördüm. Şimdi buradan itibaren kremle öreceğim. Arka tarafta çaprazladım yine. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 ve bir tane daha turuncu ekledim. 20 tane krem modelimi örmüş oldum. Şimdi tekrar arka taraftan değiştirerek yönlerini, turuncuları örüyorum. Arttırmayı da unutmuyorum. Evet, arttırmamı yaptım. Evet, arka tarafımıza geçtiğimizde yine düzleri haroşa olarak örüyoruz. Haroşa olarak öreceğiz ama dediğim gibi çaprazlama yapmayı unutmuyoruz. Ben artık arka tarafı göstermeyeceğim arkadaşlar. Arka taraf anlaşıldı diye düşünüyorum. Şimdi tekrar ön tarafla devam edeceğim. Evet, ön yüzümüze geçtiğimizde yine bir tane turuncu kalana kadar örüyoruz. Yine arttırmamızı yapıyoruz. 3 4 ve bir tane turuncu kalana kadar örüyorum. Bir tane turuncu kalana kadar ördüm ve bunu da yine çaprazlama yaparak kremimle ördüm. 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 ve bir tane de sondan turuncu ekliyorum. 22 tane ilmek ördüm. Tekrar çaprazlama yapıyorum arka tarafta ve turuncuyla kalan ilmeklerimi örüyorum ve yine bir tane daha arttırma yapıyorum. Evet, yine bir tane arttırmamı yaptım. Ve sıra sonuna kadar geldim. Arka tarafta yine bütün ilmeklerimi haroşa olarak ve ipleri çaprazlama yaparak örüyorum. Ve evet, ön yüzüme geldim. Ön yüzümde artık son kez arttırma yapıyorum arkadaşlar. 58 ilmeğe şimdi tamamlanacak. 3 ve 4 ve arttırmamı yaptım son kez. Kremlerime gelene kadar örüyorum. Şimdi artık kremi bir 3 sıra hiç yeşil turuncudan katmadan öreceğiz.
Şu kısmı örüyoruz arkadaşlar. Evet, arka tarafta çaprazlıyorum ipimi. Üç diş haroşa olana kadar bu sıramı böyle hiç turuncudan eklemeden 22 tane krem olarak öreceğim. Evet, turuncularıma geldim. İpimi yine çaprazlıyorum. İpler karışmaya başladı. Birazdan bir açabilirim. Evet, son kez arttırmamı yaptım. Arttırmalarım bitti. Birazdan kesme işlemi yapacağız. Ama bir müddet bu şekilde öreceğiz. Arka tarafımızda yine bütün ilmeklerimizi haroşa olarak örüyoruz. Evet, şimdi ön yüzüme geldiğimde ön yüzümde yine bütün turuncularımı öreceğim. Bir diş daha turuncudan eklemeden yapacağız. Arttırma yapmıyoruz artık. Yine 22 tane krem olarak öreceğiz. Daha sonra eksiltmelere başlıyoruz kremimizi. Evet, bütün yeşil turuncuları ördüm. Çaprazlamamı yapıyorum. Evet, 22 tane kremimi yapıyorum. Evet, turuncularımın hepsini yine turuncuyla örüyorum. Çaprazlamamı da yaptım. Şu an şişimizde 58 tane ilmeğimiz var. 58 ilmek üzerinden örmeye devam ediyoruz. Birazdan bir eksiltme işlemi yapmaya başlayacağız ama çok fazla değil. Birkaç tane. Sadece bir bombe vermesi için. Arka yüzümüzde bütün ilmeklerimizi haroşa olarak örüyoruz yine. Evet, şimdi tavşanımızın kurulumuna devam ediyoruz. 7. sıramızdayız tavşanın kurulumunda. Şimdi modeli küçültmeye başlıyoruz. Evet, bütün turuncularımı ördüm. Kremden de bir tane alarak onu da turuncu olarak ördüm. Yine arkada çaprazladım.
Bir tane krem kalana kadar bütün hepsini örüyorum. Evet, bir tane krem kaldı. Bunu da turuncu olarak örüyorum. Kremi biraz çekelim. Sıra sonuna kadar turuncularımı örüyorum. Şu an bir sıra daralttım. Evet, arka yüzümüzde yine bütün ilmeklerimizi haroşa olarak örüyorum. Evet, şimdi 8. sıra tavşanıma geldim. Şu an şurayı ördüm. Burası 7. sıramdı. Şimdi 8. sıramı öreceğim. Hala daraltıyorum. Bundan sonra arkadaşlar bir müddet daraltacağız tavşanımızı. Sonra tekrar yüz kısmına geçtiğimizde birazcık daha büyüteceğiz. Ondan sonra da kulaklarımız var zaten. Ama önce bir kesme işlemimiz var. Birazdan o kesme işlemimizi yapacağız. Evet, şimdi bütün turuncularımızı örelim. Evet, turuncularımı ördüm. Kremden 2 tane daha örüyorum. Kremden 2 tane daha ördüm ve sonda 2 tane krem kalana kadar krem rengimi örmeye devam ediyorum. Bu şekilde istediğiniz motifleri kareli defterinize çaprazlama olarak yerleştirip örgülerinize çok güzel motif yapabilirsiniz. Biraz zor oluyor. Sürekli takip etmesi gerekiyor ama sonuç gerçekten çok güzel. Sonda 2 tane krem kalana kadar ördüm. Şimdi turuncumu aldım ve bu 2 kremi turuncu olarak örerek devam ediyorum. Evet, sıra sonuna kadar geldim. Şimdi arka yüzümde yine bütün ilmekleri haroşa olarak öreceğim. Evet, 8. sıramı da tamamladım. Şimdi aynı şekilde 3 diş haroşa öreceğim. Turuncularımın ve kremimin sayısı değişmeyecek. Yani şimdiki ördüğüm 8. ile beraber 3 diş haroşa olana kadar turuncuları olduğu ilmek sayısıyla, kremi de aynı ilmek sayısıyla öreceğim. Evet, kremimi örüyorum. Çaprazladım ipimi.
Evet, turuncuma geçiyorum. Evet, sıra sonuna kadar geldim. Şimdi diğer tarafı bütün ilmekleri haroşa olarak örüyorum. Evet, 10. sıramızı da ördük. Şimdi 11. sıramızdayız ve yine turuncuları aynı ilmek sayısıyla, kremi de aynı ilmek sayısıyla bu sırada da örüyorum. Daha sonra yine bir küçülme olacak. Tavşanımız yavaş yavaş oturuyor. Şu an tam olarak şuradayız arkadaşlar. Bundan sonrasını yapınca daha çok belli olacak zaten modelimizin tavşan olduğu. Şu an alt kısmını yapıyoruz. Evet, çaprazladım. Kremimle devam ediyorum. Evet, turuncumla devam ediyorum. Evet, sıra sonuna kadar geldim. Arka yüzümde yine bütün ilmeklerimi haroşa olarak örüyorum. Evet, 11. sıramı tamamladım. Şimdi 12. sırama geldim. 12. sıramda modeli yine birazcık küçülteceğiz. Turuncularımı örüyorum. Evet, bütün turuncularımı ördüm. Bir tane kremden örüyorum. Ve kalan kremlerimi sonda bir tane krem kalana kadar krem rengiyle örmeye devam ediyorum. Bir tane kremim kaldı. Bunu turuncuyla örerek sıra sonuna kadar geliyorum. Evet, yine arka yüzümde bütün ilmeklerimi haroşa olarak örüyorum.
Evet, 12 sıramı da 12. sıramı da bu şekilde ördüm krem rengimde. Şimdi 13. ve 14. sıramı da yine ilmekler değişmeyecek şekilde öreceğim. Turuncularımı aynı olarak, kremi de aynı olarak 2 sıra boyunca öreceğim. Evet, kremime geçiyorum. Bütün kremlerimi ördüm. Turuncuya geçiyorum. Evet, arka sırama geçtiğimde yine bütün ilmeklerimi haroşa olarak örüyorum. Evet, şimdi bir sıra daha turuncuları bütün ilmeklerini aynı, kremin bütün ilmeklerini aynı olarak öreceğiz. Evet, bütün turuncuları ördüm. Kremime geçiyorum. Evet, tekrar turuncumu alıyorum. Evet, sıra sonuna kadar geldim. Bütün ilmeklerimi haroşa olarak örüyorum. Evet, şimdi bütün ilmekleri arka yüzümde haroşa olarak ördüm. Şimdi şuradayız. Buradan itibaren örmeye devam ediyoruz. Yine tavşanımızı küçülteceğiz. Turuncuların hepsini örüyoruz.
Evet, turuncularımın hepsini ördüm. Kremden de bir tane turuncuma dahil ettim. Şimdi kremle devam ediyorum. Bir tane krem kalana kadar kremlerimi öreceğim. Evet, bir tane kremim kaldı. Bunu da turuncu olarak örerek kremlerimi 2 ilmek azaltmış oldum. Sıra sonuna kadar turuncularımın hepsini örüyorum. Evet, sıra sonuna kadar ördüm. Arka yüzümüzde yine bütün ilmeklerimizi haroşa olarak örüyoruz. Evet, arka yüzümde bütün ilmeklerimi haroşa olarak ördüm. Yine tavşanımızı kurmaya devam ediyoruz. Yine bütün turuncularımı örüyorum. Evet, bütün turuncularımı ördüm. Kremimden yine bir tane örerek turuncuma ekledim. Tekrar yine sonda bir tane krem kalana kadar örüyorum. Evet, bir tane kremim kaldı. Bunu yine turuncuyla örüyorum ve kalan bütün ilmeklerimi de turuncuyla örerek tamamlıyorum. Tavşanımızın bir sırasını daha yapmış olduk. Şimdi boyun kısmının bitmesi için bir sıramız kaldı. Ondan sonra kafa kısmına, yani şu üst kısma gideceğiz. Şu an şuradayız. Orayı da yaparsak tavşanımızın baş kısmına geçmiş olacağız. Evet, sıra sonuna kadar geldim. Yine arka yüzümde bütün ilmeklerimi haroşa olarak örüyorum. Evet, şimdi yine ön yüzümüzdeyiz. Yine turuncularımın hepsini örüyorum. Evet, turuncularımın hepsini ördüm. Yine kremimden bir tane ekledim. Yine sonda bir tane krem kalana kadar ilmekleri kremle örüyorum. Evet, bir tane kremim kaldı. Bunu yine
turuncuma dahil ederek kalan ilmekleri de turuncuyla örüyorum. Evet, sıra sonuna kadar geldim. Yine arka tarafta bütün ilmeklerimi haroşa olarak örüyorum. Evet, tulumumuzun boyun kısmına da bitirmiş olduk. Şimdi baş kısmına başlayacağız ama kesmelerimize de başlayacağız. 32. diş haroşomuzu tamamladık. Şu an 33. diş haroşomuzu örerken kenarlardan birer ilmek eksilterek tulumumuzu biraz daraltmaya başlayacağız. Bir ilmeğimi ördüm. Daha sonra iki ilmeğimi aynı anda alarak eksilttim. Daha sonra şimdi tavşanımızda yine bir artma söz konusu. Krem başlangıcından iki tane turuncu kalana kadar örüyoruz. Biraz daha genişleyecek tavşanımızın baş kısmı. Şimdi iki tane turuncu kalana kadar örüyoruz. Bir tane de ilmeğimizi eksilttik. Oraya bir ilmek belirleyici takacağım. Dönüşte iki ilmeğim kaldı. İki tane turuncum kaldı. Buradan itibaren kremime geçiyorum. Turuncuyu çekelim ve iki ilmek de turuncudan dahil edeceğim yine. Sonda da ve sonda da yine bir kesme işlemimiz var. Tulumumuzun ön yüzünde yapıyoruz kesme işlemimizi. Evet, iki tane de turuncudan ördüm ve turuncuyla sonda 3 ilmek kalana kadar örüyorum. Daha sonra yine kesme işlemimiz var. Sonda da evet, sonda 3 ilmeğim kaldı. Bunu da yine kestim ve son ilmeğimi de ördüm. Tulumumuzun arka tarafında yine bütün ilmeklerimi haroşa olarak örüyorum. Evet, bu şekilde kesim yaptığım sırama ilmek belirleyicimi taktım. Belli aralıklarla kesimlerimizi 3 kere yapacağız. Yani üçer defa bir baştan bir sondan olacak şekilde. Şimdi yine tavşanımızı örmeye devam ediyoruz. Turuncudan, kremden bir ilmek kalana kadar, kremden önce turuncudan bir ilmek kalana kadar örüyoruz. Evet, bir ilmeğim kaldı. Bunu kreme dahil ediyorum. Yine sonda da bir tane turuncudan kreme dahil edeceğim. Evet, turuncudan da bir tane ördüm ve kalan ilmeklerimi de turuncuyla örmeye devam ediyorum.
Tavşanımızın baş kısmına başladığımız an kesme işlemlerimize başladık. Bütün kesme işlemlerimizi baş kısmında tamamlayacağız. Daha sonra normal iki yandan kesimler yapacağız. Ama bu birazcık tavşanımızın daralması için, tulumumuzun yukarıya doğru giderken daralması için üst kısma, yani kulak kısmına geçtiğimiz zaman eksiltmeleri her sırada yapmaya başlayacağız. Yine arka yüzümüzde bütün ilmeklerimizi haroşa olarak örüyoruz. Evet, ön yüzümüze geçtiğimizde yine turuncudan bir tane kalana kadar örüyoruz. Evet, bir tane turuncum kaldı. Bunu yine kreme dahil ediyorum. Sonda da yine bir tane daha turuncudan dahil ediyorum. Evet, bütün kremlerimi ördüm. Bir tane de turuncudan aldım. Ve yine sıra sonuna kadar bütün turuncularımı örerek tamamlıyorum. Evet, sıra sonuna kadar ördüm. Yine arka yüzümüzde bütün ilmeklerimizi haroşa olarak örüyoruz. Evet, ön yüzüme geçtiğimde var olan bütün ilmeklerimi aynı şekilde örüyorum. Hiçbir birinden eksiltme veya ekleme yapmadan hepsini aynı şekilde örüyorum bu sıramda. Evet, kreme geldim. Arkadaşlar, ipler çok fazla karışmadan ipleri açarak örmenizi tavsiye ediyorum. Yoksa çok fazla karıştıktan sonra açması biraz zor oluyor. Ben sürekli videoyu arka kısmı örerken açarak devam ediyorum ki, çünkü bir yandan da video çekiyorum. Ördüğüm alan kısıtlı. O yüzden sürekli açarak devam etmek zorunda kalıyorum şu an. Evet, arka yüzümde yine bütün ilmeklerimi haroşa olarak örüyorum. Evet, ön yüzüme geldim. Şimdi bir eksiltme işlemi daha yapıyoruz. Bu ilmek belirleyici taktığım ilmeğim benim kesim yaptığım ilmeğim. Ondan sonra 3 diş haroşa boyunca ördüm. Şimdi 4. dişimi örerken tekrar kesim yapıyorum. Bir ilmek ördüm. 2 ilmeği aynı anda aldım ve
Yine bütün turuncuları aynı, kremi de aynı olacak şekilde örüyorum. Evet, kremime geldim. Sonda da bir eksiltme işlemi yapacağız. Evet, bütün kremlerimi ördüm. Yine turuncuya geçiyorum. Sonda 3 ilmek kalana kadar turuncumla devam ediyorum. Artık tavşanımız iyice belirginleşmeye başladı. Şimdi size şu an nerede olduğumu da göstereceğim. Evet, sonda 3 ilmek kalana kadar ördük. Sondaki 2 ilmeğimi yine aldım. Bir ilmeği de ördüm ve kesimlerimi de bu sıramda tamamlamış oldum. Arka yüzümde yine bütün ilmeklerimi haroşa olarak örüyorum. Evet, şimdi yine tavşanımızın ön yüzündeyiz. Şu an şurayı tamamladık ve yine tavşanımızda küçülmeye başlayacağız. Yine bütün turuncularımızı örüyoruz. Kremden bir tane ekleyeceğim. Evet, bütün turuncularımı ördüm. Kremden de bir tane ördüm ve kremle devam ediyorum. Kremden bir tane kalana kadar öreceğim. Evet, kremden bir tane kaldı. Bunu turuncuya dahil ediyorum. Evet. Yine arka tarafımızın bütün ilmeklerini haroşa olarak örüyoruz. Ön yüzümüzde yine bütün ilmeklerimizi, turuncuları aynı, kremi de aynı ilmek sayısıyla örüyoruz. Evet, bütün turuncuları ördüm. Kreme geldiğimde yine kremleri de aynı ilmek sayısıyla örüyorum.
Evet, turuncuya geldiğimizde yine turuncuları da aynı ilmek sayısıyla örüyorum. Evet. Arka yüzümüzde yine bütün ilmeklerimizi haroşa olarak örüyoruz. Evet, ön yüzümüze geldiğimizde şimdi yine tavşanımızda küçültme yapacağız. İpler yine karışmaya başladı maalesef. Ne kadar da açarak yapsam da yine de maalesef karışıyor. Evet. Bir tane daha kremimden ekledim ve kremle devam ediyorum. Kremden bir tane ilmek kalana kadar örüyorum. Evet, bir tane kremim kaldı. Bunu da turuncuya dahil ediyorum. Ve sıra sonuna kadar bütün ilmeklerimi turuncuyla örerek tamamlıyorum. Evet, şimdi arka yüzümüzde yine bütün ilmeklerimi haroşa olarak örüyorum. Evet, yine ön yüzümüze geldiğimizde son kesim yaptığımız sıradan itibaren 3 diş daha haroşa ördük. Şimdi yine bir kesim daha yapıyoruz. Bir ilmeğimi ördüm. 2 ilmeğimi aynı anda alarak kestim. Yine turuncuları aynı şekilde bu sıramızda, kremleri aynı şekilde öreceğiz. Evet, kreme geldik. Kremi de aynı ilmek sayısıyla sabit şekilde örüyoruz. Turuncuya geldim. Turuncuyu da aynı şekilde sonda 3 ilmek kalana kadar örüyorum. Sonda da kesme işlemi yapacağım. Evet, 2 ilmeği yine aynı anda alıyorum ve son ilmeğimi de örerek
bu sıramı da tamamlıyorum. Arka yüzümüzde yine bütün ilmeklerimizi haroşa olarak örerek tamamlıyoruz. Evet, yine ön yüzümdeyim. Yine tavşanımı küçültmeye devam edeceğim. Kulaklara başlayana kadar bu şekilde tavşan küçülerek devam edecek. Bir kesim daha yapacağız. Son kez. İlmeklerimizi 50'ye düşürmemiz gerekiyor. Şimdi bütün turuncularımı yine ördüm. Bir tane de kremden örüyorum ve kalan ilmekleri sonda bir tane krem kalana kadar devam ediyorum. Evet, bir tane kremim kaldı. Yine turuncuyla onu örerek sıra sonuna kadar devam ediyorum. Arka taraf için de kesimlerimizi aynı şekilde yapmanız gerekiyor ki denk düşmesi için. Yani ön tarafta yaptığımızın aynısını arka taraf için de uygulayacağız. Arka taraf için de bakın yan taraftan eksiltmelerimi her iki taraftan yaptım. Arka taraf için de aynı şeyi yapıyoruz. Arka yüzümüzde bütün ilmeklerimizi haroşa olarak örüyoruz. Yine ön yüzüme geldim. Ön yüzümde yine tavşanımızı küçülteceğiz. Tavşanımız tamamlanmak üzere arkadaşlar. Sadece 2 sıramız kaldı. Kulaklarımıza geçeceğiz birazdan. Kulak kısmını düz örgü olarak yapacağız ve bir yandan da kesimlerimiz var. Her iki taraftan kesim yapacağız. Kremimize geldiğimizde kremden bir tane aldım ve kalan kremleri sonda bir tane kalana kadar örüyorum. Modelin sonucu çok güzel oluyor. Ben çok güzel geri dönüşler alıyorum model için. Bir tane kaldı kremin, bunu da turuncuyla örüyorum. Bu modeli tasarladığım andan itibaren çok güzel geri dönüşler aldım. Sürekli nasıl yapıldığını soran mesajlar aldım. Anlatımını yapar mısınız diye birçok mesaj ve yorum aldım. Ve bu modelimden de çok fazla sipariş aldım. Yani ilk yapmaya başladığım zaman, tasarladığım zaman bu kadar tutacağını tahmin etmemiştim. Ama bittiği zaman çok hoşuma gitmişti sonuç. Yani birazcık da sevileceğini de tahmin ettim açıkçası. Ama şimdi sizlere anlattığım için de çok mutluyum. Sürekli nasıl anlatacağımı düşünüyordum. Çünkü çok fazla ip takıldığı için ve dediğim gibi kamera başında çekim yapmak gerçekten çok zor oluyor. Sabit bir noktadayım, kıpırdamadan aynı şekilde kamera görüntüsü aynı ve ben de aynı şekilde oturarak video çekmeye çalışıyorum. Ve ipler de biliyorsunuz şu an 3 tane ip takılı. Birazdan 5 tane ip takacağız kulak için. Ve bu gerçekten biraz
Kulağı yapma kısmı biraz zor olacak. Çok fazla ip karışacak ama yine de bu kadar çok istediğiniz için anlatmak istedim. Birazcık da zorluğunu yaşayacağız. Yapacak bir şey yok. İnşallah sizler de şu an modelimi yapmaktan mutlusunuzdur. Arka tarafı da ördük beraber. Evet, şimdi tavşanımızın kulaklara geçmeden önceki son sırasını yapacağız ve son kesimimizi yapacağız. Yine bir ilmeğimizi örüyoruz ve iki ilmeği aynı anda alarak kesimimizi yapıyoruz. Şimdi tavşanımıza kadar örüyoruz bütün ilmeklerimizi. Tavşanımızı bir tane daha küçülteceğiz. Daha sonra yukarıya, yani kulak kısmına geçeceğiz. Kulak kısmına geçerken arkadaşlar işte şimdi 5 tane ip takmak zorunda kalacağız. Biraz ipler daha çok karışacak ama biraz kısa sürecek, en azından tavşan kadar uzun değil. Şimdi bir tane daha kremden alıyorum ve sonda bir tane krem kalana kadar hepsini örüyorum. Evet, bir tane kremim kaldı. Onu da turuncuyla örerek turuncuma dahil ettim. Sonda 3 ilmek kalana kadar örüyoruz. Sonda yine bir tane kesimimiz var. Şu an bu kesimle beraber şişimizde 50 tane ilmek kalması gerekiyor. İlmeklerinizi sayın arkadaşlar. İlmekleriniz 50 tane kalmadıysa bir yerde, bir kesimlerde yanlışlık yaptığınız anlamına gelir. Bir yerlerden kontrol edin. Nerede yanlış yaptığınızı bulun ve ona göre hatanızı düzeltin. 50 tane ilmeğimiz kalması gerekiyor şu an. Sonda 2 ilmeğim 3 ilmeğim kaldı. Yine 2 tane ilmeğimi ördüm ve son ilmeğimi de alarak tavşanımızın son sırasında tamamlamış oldum. Şu an burada ve son yerdeyiz. Şimdi kulaklara geçeceğiz. Arka yüzümüzde bütün ilmeklerimizi haroşa olarak örüyoruz. Evet arkadaşlar, şimdi tavşanımızın kulak kısmına geçeceğiz ama kulak kısmımızda şu şekilde orta kısmı düz örgü olarak yapacağız. Onun için şimdi modelimizi kurmaya başlayacağız. İlk önce tavşanımıza 2 tane turuncu kalana kadar, tavşanımızdan önce 2 turuncu kalana kadar örüyoruz. Evet, 2 tane turuncum kaldı. Şimdi kremle, var olan ipimle 1 2 3 ve 4 adet kremimi ördüm. Şimdi yeni bir ip takacağım. Bu da turuncu olacak. Orta kısma takıyorum. 2 ilmek de bu şekilde turuncu örüyorum. Daha sonra arkadaşlar bir ip daha takıyorum. Bu da diğer kulağım için. Dediğim gibi çok fazla ip takacağız. 1 2 3 ve 4 ilmek de bununla örüyorum ve
Kalan ilmeklerimi de var olan turuncumla örerek sıra sonuna kadar geliyorum. Şu an 5 tane ip takılı arkadaşlar tavşanımıza. Maalesef kulakları birazcık zor olacak ama dediğim gibi düz örgü olduğu için çok uzun sürmeyecek. İlk bir sıramızı önden düz, arkadan ters olarak örüp düz örgü elde edeceğiz. Daha sonra kenar kısımlardan haroşalarımızı devam ettireceğiz. Yani şimdi çok dikkatli çevirmem lazım ki ipler karışmasın. Hatta şöyle açarak devam edelim. Çünkü karışırsa benim için çok zor olacak. Şu an bakar mısınız takılı olan iplere? Çok fazla ama dediğim gibi yani anlatmam gerekiyordu arkadaşlar sizler için. Onun için yani zor ama yine de anlatmaya devam edeceğim. Şu şekilde biraz çekeyim. Şimdi arka yüzümüzden artık ilmeklerimizi ters olarak örüyoruz. Bütün ilmeklerimizi ilk sıramızda. Kulaklarımızı düz örgü olarak devam ettireceğiz. Model bu şekilde. Siz isterseniz haroşa olarak da devam edebilirsiniz. Benim tasarımım bu şekilde olduğu için tasarımımı tam olarak göstermek istedim. Onun için bu şekilde devam ediyorum. Şimdi krem ipimize geçiyoruz. Yine çapraz yapmayı unutmayalım. 1 2 3 ve 4. Burada ipimi bir düğümleyeceğim. Var olan ipimi düğümlemem gerekiyor ki burada açılma olmasın. Şu şekilde. Hatta bir tane daha yapalım, garanti olsun. Evet. Bunları hep yürüteceğiz arkadaşlar, bu iplerimizi. Şimdi turuncu ipimize geçtiğimizde yine var olan ipimle çaprazlama yapıyorum. Şunu biraz çekelim. Bunu da şimdi düğümleyeceğiz. Çaprazlama yaparak bu iki ilmeğimi de turuncu ile örüyorum. Ve turuncuyu da düğümleyeceğim şimdi. Evet, turuncuyu da düğümledim. Şimdi kremle devam edeceğim. Onun için en son turuncuyla örmüştük. Turuncularımızı kremle çaprazlıyorum. Bir, biraz çekelim. 2, 3 ve 4. Şimdi turuncumuza geldik. Turuncuyu da çaprazlıyorum. Yani şu an o kadar zor ki, inanır mısınız? Bir de dediğim gibi kamera başında olduğum için ipleri de oynatamıyorum. Çok fazla sabit durmam gerekiyor ki görüntü kalitesi gitmesin. Ama dediğim gibi anlatmak zorundayım. O yüzden anlatıyorum. Evet, sıra sonuna kadar bütün ilmeklerimi önden düz, arkadan ters olarak ördüm. Şöyle çevireyim. Şu an ön yüzüm bu şekilde. Şunu biraz çekelim. Ön yüzüm şu an bu şekilde arkadaşlar. Şimdi kenarlardan hem haroşa yapacağız hem de kesme işlemlerimize bir sıra sonra yapacağız. Şimdi kenarlardan haroşa işlemi yapacağız. Evet, şimdi yine sıra sonuma kadar bütün ilmeklerimi düz örgü olarak öreceğim. Tavşanımın kulaklarına 2 ilmek kalana kadar yine turuncularımı örüyorum.
Evet, 2 ilmeğim kaldı. Bunu da kulağıma yine dahil edeceğim. Krem ipim burada. Arkadan çaprazladım. Krem ipimle devam ediyorum. Bütün kremlerimi bu sırada örüyorum. Evet. Turuncuma geldiğimde turuncumu da yine 2 ilmek olarak devam ettireceğim. Yine çaprazladım. Bu değil. Burada. Bu da değil. Arkadaşlar o kadar çok ip var ki arka tarafta. Evet, 1 ve 2. 2 ilmeğimi ördüm. Yine kremle çaprazlayarak buradaki kremimle devam ediyorum. 1 2 3 4, 2 tane de turuncu ekliyorum. 5 ve 6 tane ilmeğimi örmüş oldum kremle. Şimdi tekrar turuncuya geçiyoruz. Çaprazlamadım. Çaprazlamazsam çünkü şu şekilde, evet, çaprazlamazsam arkadaşlar orada açılma olacak. Evet, sıra sonuna kadar bütün ilmeklerimizi örüyoruz. Şimdi arka yüzümüzde ön başlarda haroşa olarak öreceğiz. Kalan ilmeklerimizi yine ters olarak öreceğiz. Evet, sıra sonuna kadar bütün ilmeklerimi düz olarak ördüm. Bakın kulağımız çıkıyor yukarıya doğru. Arka yüzümüzde baştaki 6 tane ilmeğimizi düz olarak örerek haroşa elde ediyoruz. 2 3 4 5 ve 6 tane ilmeğimi ördüm düz olarak. Kalan ilmeklerimi ters olarak örüyorum. Önden düz, arkadan da düz ördüğüm kısım haroşa oluyor. Önden düz, arkadan ters olarak ördüğüm kısımsa düz örgü olarak örülmüş oluyor. Şimdi kulak kısmına kadar gelelim. Evet, çaprazlıyoruz. Evet, maalesef şu an dediğim gibi ipler yüzünden kameraya bile çarptım. Şu şekilde, evet. Çaprazlayayım. Şu an karışmaya başladı. Bir saniye. Diğer ipimi açmam gerekiyor şu an. Evet. Bunları şu tarafa alayım bence. Daha mantıklı. Evet. Şimdi kreme geldiğimizde arka yüzümüzde yine çaprazlama yapıyorum. Ve kremlerimi örüyorum. Evet, turuncuya geldim. Yine kremle çaprazladım. Turuncularımı da örüyorum. 1 2, tekrar kreme geldim. Krem ipim de burada. Arkada kalmış zaten. Şu şekilde bir çevirelim. Evet, kremlerimi de bitirdim. Şimdi turuncuyla sonda 6 ilmek kalana kadar örüyorum. Üç, 6, 7. Bir tane daha ördüm. 6 ilmeğimi de düz örgü olarak örerek arka yüzümde haroşalarımı elde etmiş olacağım. Evet. Şimdi ön yüzümüze bir gelelim.
Bakın şu an kulaklarımız açıldı ve haroşalarımızı da yapmaya başladık. Şimdi şu tarafa alayım. Devam ediyoruz. Şimdi haroşalarımızdan kesme işlemi yapmaya başlayacağız arka yüzümüzde. Ve kulağımızı da yapmaya devam ediyoruz. Şimdi kulağımıza bir tane turuncu kalana kadar örüyoruz turuncuları. Bir tane turuncu kalana kadar hepsini ördüm. Bu turuncumuzu kreme kulağımıza dahil ediyorum. Ve sonda da bir tane krem kalana kadar öreceğim. Evet, bir tane krem kalana kadar ördüm. Bu kremi de ortadaki kısma dahil edeceğim. Turuncu ile öreceğim yani. Turuncu ipimi bulayım. Evet, burada. Turuncu ipimle de 1, 2, 3 ve 4 tane ilmeğimi ördüm. Şunu çekelim. Ördüm. Şimdi kremle devam ediyorum. 1, 2, 3, 4, 5 ve 6 ilmek ördüm. Turuncumdan bir tane aldım ve yine çaprazlama yaparak sonda bütün ilmeklerim bitene kadar hepsini örüyorum. Arka yüzümüzde şimdi bir kesim yapacağız. Evet, hepsini ördük. Kulaklarımız açılmaya başladı. Şimdi arka yüzümüzde 5 tane ilmeğimizi örüyoruz. 1, 2, 3, 4, 5. 5 tane ilmeğimi ördüm. 6 ve 7. ilmeğimizi beraber alarak kesimimi yaptım. İpimi tekrar ters örgü örme olarak aldım. Geri kalan ilmeklerimi sıra sonuna kadar ters örgü olarak öreceğim. Artık bu kısmı göstermiyorum arkadaşlar. Sonda 7 ilmek kalana kadar bu şekilde örmeye, ters örmeye devam edelim. Sonda 7 ilmek kalınca oradaki kesimi de göstereyim, devam edelim. Evet, sonda 7 ilmek kalana kadar ördüm. Tekrar düz örgü örüyorum. 2 ilmeğimi aynı anda alarak kestim. Kalan ilmeklerimi de haroşa olarak örerek tamamladım sıramı. İpler yine karıştı maalesef. Evet, şu şekilde bakın kulaklarımız açılmaya başladı. Ve birer tane de kesim yaptık. Artık bundan sonra her sıramızda kesim yapacağız. Arka tarafta kesimlerimizi yapıyoruz. Şimdi kulağımızı oluşturmaya devam edelim. Yine sonda yani turuncumda bir ilmek kalana kadar şurayı tekrar alayım. Evet. Düzeldi. Turuncumdan bir tane kalana kadar devam ediyorum. Evet, turuncumdan bir tane kaldı. Bunu kreme dahil ediyorum. Bütün kremlerimi aynı şekilde örüyorum. Bir
bir tane turuncu kalana kadar öreceğim. Biraz önce yanlış söylemişim. Takip edince şu an ortada 6 tane turuncu örmem gerekiyor. 1 2 3 4 5 ve 6. 6 tane turuncumu ördüm. Şimdi kreme geçiyorum. Arkadaşlar sürekli takip etmeniz gerekiyor modeli. Bakın sürekli yaptığım bir model ama yine de takip etmezsem maalesef olmuyor. Kulak kısmı zaten birazcık daha karışık. Bir tane daha turuncumdan ekledim kremime ve kalan turuncuları sıra sonuna kadar örüyorum. Kesimi bir kere daha göstereceğim arkadaşlar. Ondan sonra yine arka kısmı göstermeyeceğim. Ön kısmı gösterip arka kısımda zaten her sırada kesim yapacaksınız. Onu bir kere daha göstereyim anlamayan arkadaşlar için. Ondan sonra kulağımızı örmeye devam edelim. Evet, bir sıramızı daha tamamlamış olduk. Şu şekilde çevireyim. Şimdi arka yüzümüzde yine 5 tane ilmeğimizi örüyoruz. 1 2 3 4 5 5 ilmeğimi ördüm. 6. ile 7.'yi beraber aldım. Kalan ilmeklerimi ters örgü olarak sıra sonunda 7 ilmek kalana kadar örüyorum. Evet, sonda 7 ilmek kalana kadar ördüm. Yine 2 ilmeği düz örgü örer gibi aldım. Kalan ilmekleri de örüyorum ve bir tane daha kesim yapmış oldum. Şimdi tekrar kulağımızı oluşturmaya devam edeceğiz. Bakın buradaki haraşomuz iç kısma doğru giriyor. Kulağımız da oluşmaya başladı. Şimdi yine turuncumdan bir tane kalana kadar devam ediyorum örmeye. Evet, bir tane ilmek kalana kadar ördüm. Bu bir tane ilmeğimi kreme dahil edeceğim. Evet. Kremimi de aynı ilmek sayısı olana kadar örüyorum. Yani bütün kremlerimi öreceğim. Ortadaki turuncumuz 6 ilmek olarak bu sırada yapılacak. Evet, turuncuma geldim. 6 ilmek turuncumu örüyorum. 1 2 3 4 5 ve 6. 6 ilmek turuncumu ördüm. Kremlerime evet. Kremlerimi bir tane turuncudan katarak öreceğim. 2 3 4 5 6 ve 7. 7 ilmek olarak ördüm. Yine turuncumla sıra sonuna kadar devam ediyorum. Evet, sıra sonuna kadar geldik. Arka yüzümüzde arkadaşlar yine kesim yapıyoruz. İki başta ve sonda. Ve yine ortadaki ilmekleri ters örgü olarak örerek tamamlıyoruz. Evet, yine birer tane başta ve sonda kesimimi yaptım. Şimdi yine tavşanımızı kulağını kurmaya devam ediyoruz. Yine arkadaşlar bir tane turuncu kalana kadar örüyoruz.
Evet, bir tane turuncu kalana kadar ördüm. Kremimi alıyorum. Kremimle bir tane krem kalana kadar örüyorum. Ortadaki turuncularımızı birer ilmek arttıracağız. Yine turuncumu aldım. Ortadaki ilmeklerimizi arttırıyorum. Kremden bir tane ördüm. Evet, bir tane de sondaki kremden aldım ve kremlerimizi 1 2 3 4 5 6 ve 7 ilmek olarak ördüm. Şimdi tekrar turuncuya geçiyorum. Kalan bütün ilmeklerimizi de turuncuyla örerek kulağımızın bu sırasında tamamlamış oluyorum. Evet. Arka yüzümüzde yine kesimlerimizi yapacağız. Ve ortadaki ilmeklerimizi de düz örgü olarak örerek arka yüzümüzü tamamlayalım. Evet, ön yüzüme geldiğimde şimdi yine turuncumdan bir tane kalana kadar örüyorum. Yine bir ilmek daha dahil edeceğiz kulağımıza. 3 4 5 6 7 8 ve 9 ilmek olarak ördüm. Bu sonda bir tane kalan turuncuyu yine kulağımıza dahil ediyorum. Bir ve bütün kremleri de aynı kalacak şekilde örüyorum turuncuya kadar. Evet, ortadaki turuncularımı da aynı olarak öreceğim. 1 2 3 4 5 6 7 ve 8 ilmek olarak turuncumu ördüm. Kulağımıza geçtiğimizde 1 2 3 4 5 6 7 ve turuncumdan da bir tane aldım. 8 ilmek olarak kulağımı ördüm. Kalan ilmeklerimi turuncumla örüyorum. Evet, tamamladım. Arka yüzümde yine arkadaşlar birer tane kesim yapıyoruz. Ve ortadaki ilmekleri de ters örgü olarak örerek sıra sonuna kadar gelelim. Evet, şimdiki sıramızda bütün turuncularımızı aynı ilmek sayısıyla örüyorum. 1 2 3 4 5 6 7 ve 8 ördüm. Kremlerimizi de bir tane krem kalana kadar örüyorum. 1 2 3 4 5 6 ve 7. Bu bir tane kremi ortadaki turuncuya dahil ediyorum. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 bir tane de kremimden aldım. 10 ilmek olarak ortayı ördüm. Şimdi kremlerimi 1 2 3 4 5 6 ve 7 ilmek olarak ördüm. Kalan ilmeklerimi de turuncumla örerek tamamlıyorum.
Arka yüzümde yine kesme yapacağım ve şimdi tavşanımızın kulağını küçültmeye başlayacağız. Yan tarafa doğru genişledi. Şimdi bakın yan tarafa doğru genişledi. Şimdi küçülteceğiz. Arka yüzümüzde yine kesimlerimizi yapıyoruz ve kalan ilmeklerimizi de ters olarak örerek tamamlıyoruz. Evet, şimdi ön yüzümüze geldiğimizde zaten 2 sıramız kaldı arkadaşlar. İpleri açma derdin bitiyor. Kremden bir tane kulağıma dahil edeceğim. Evet, bir tane aldım ve bir tane kalana kadar da kremlerimi örüyorum. Bu bir tane kremi de ortadaki turuncuya dahil ediyorum. Sondan da bir tane alacağız. Kremden bir tane aldım ve bir tane krem kalana kadar örüyorum. Evet, bu bir tane kremi de turuncuya dahil ediyorum. Ve arka yüzüme geçtiğimde yine bir bakalım kaç ilmeğimiz kalmış şişimizde. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36 ve 38 tane ilmeğim kalmış. Evet, şimdi arka yüzümüzde yine kesimlerimizi yapacağız ve orta ilmeklerimizi de ters örgü olarak örüyoruz. Evet, şimdi son sıramızı öreceğiz kulağımızda. Bunun için yine kremden bir tane kalana kadar örüyorum. Şuraya alayım. Evet, bir tane kremden dahil ettim. Kremimizi pardon. Evet. 1 2 3 ilmek olarak ördüm. Kalan turuncularımı örüyorum. Evet, bir tane kremden aldım. Kremimizi 1 2 3 ilmek olarak ördüm. Buradaki turuncularımı da 1 2 3 4 5 6 7 ve 8 ilmek olarak örerek kulağımızı tamamladık arkadaşlar. Şimdi arka yüzümüzden yine kesim yapıyoruz. İplerimizi arka yüzümüzü bitirdikten sonra keseceğiz. Bir tane daha kesim yapıp kalan ilmekleri ters örgü olarak örelim. Ve tavşan figürünü tamamlamış olduk. Ben bütün iplerimi kestim. Şimdi örerken bir yandan düğüm yapacağım, bir yandan öreceğim. Arkadaşlar, şişimizde şu an 34 tane ilmeğimiz var. Artık sadece turuncuyla örüyoruz. Kulağımız da bitti. Evet, kreme geldiğimde önce
Her sırada her geldiğim sırada, hatta şu şişe takmayayım. Açılma yapıyor çünkü. Düğümleyerek öreceğim. Evet. Şimdi kremi bitirdik. Turuncuya geldim. Turuncuyla düğümlüyorum. İpleri biraz uzun kesin arkadaşlar. Çünkü yürüteceğimiz için tersime geldi. Bir türlü düğüm yapamadım. Evet. Bunu da düğümledik. Yine bütün turuncuları örüyorum. Kulağımız bitti. Şu an tek ipe geçince o kadar kolay ki arkadaşlar tek iple örmek. Evet, kreme geldik. Kremi de düğümlüyorum. Şimdi bu sırayı tamamlayınca zaten tavşanımızın görüntüsü tam olarak belli olacak. Evet. Bunu da aldık. Evet, son turuncumu da düğümleyeceğim ve sadece tek iple örmeye devam edeceğim artık. İplerimizi tamamladık. İnşallah örerken zorlanmamışsınızdır. Elimden geldiğince detay vererek anlatmaya çalıştım. Umarım sonuçlar güzel olur. Instagram ve Örgü Sepetim sayfamdan yaptığınız tavşanlı tulumlarınızı gönderirseniz renk kombinlerinizle cıvıl cıvıl hikayemde paylaşmaktan mutluluk duyacağım arkadaşlar. Şimdi arka yüzümüzü de tamamlayalım ve tavşanımızın görüntüsünü tam net olarak anlamış olalım. Yine kesimimiz var. 4 5 ilmeklerimi aldım. İkisini aynı anda 6. Kalan ilmeklerimi ters olarak örüyorum. Sonda 7 ilmek kalana kadar devam ediyoruz. Bakalım 3 6 7, evet 7 ilmek kaldı. 2 ilmeği aynı anda alarak yine kesimimi yapıyorum. Sıra sonuna kadar da haroşa olarak örüyorum. Evet. Şimdi arkadaşlar bir bakalım. Evet, tavşanımız bittikten sonra tulumumuzun son görüntüsü bu şekilde oldu arkadaşlar. Tavşanımızı tulumumuza monte etmiş olduk. Şimdi bir kesim daha yapacağız. Arkadaşlar bir kesim daha yapacağız. Şişimizdeki ilmek sayımızı 30'a düşüreceğiz. Yine aynı şekilde önden düz, arkadan ters, başlarda birer tane kesim yapacağız. Şişimizdeki ilmek sayısını 30'a düşürelim. Ondan sonra örmeye devam edelim. Evet arkadaşlar, şimdi şişimdeki ilmek sayısı 30'a düştü. Şimdi de 2 sıra kesim yapmadan öreceğiz. Tavşanımızın biraz üst kısmı geniş olsun diye. Aynı şekilde arkayı da arkadaşlar bu şekilde yapacağız. Arka zaten önün
Modelsiz hali, arkada model aynı. Sadece tavşanını koymayacağız. Kesimlerimiz de aynı olarak yapılacak. Bir sırada hiçbir kesim yapmadan örelim. Evet, sıra sonuna kadar bütün ilmeklerimi düz olarak ördüm. Başlangıçtaki 6 ilmeğimi haroşa olarak örüyorum. 1 2 3 4 5 ve 6. Kesim yapmadım. Ortadaki ilmeklerimi ters örgü olarak örüyorum. Üç, 7. Evet. Sondaki 6 ilmeğimizi de haroşa olarak örüyoruz. Ve tulumumuzun iç kısmını tamamlamış olduk. Modelimizi de kurduk, bitirdik. Son görüntümüz bu şekilde arkadaşlar. Tavşanımızı yapmış olduk. Şimdi arkadaşlar 4 diş haroşa öreceğiz. Bakın şurada yaptığım gibi bu tulumumuzun arkası. 4 diş haroşa yapacağız. 4 diş haroşayı yaptıktan sonra askılarını yapacağız. Eğer siz 4 diş haroşoyu örerken buralarda birer tane düğme deliği açmak isterseniz, ki ben normalde yapmıyorum ama bakın bu sade olarak yaptığım tulumum. Bunda önlerde birer tane düğmem var. Eğer siz buraları düğmeli olarak istiyorsanız ön yüzünüzde düğme deliklerini açıp askıları arka yüzden uzatmanız gerekiyor. Ama ben tam tersini yapacağım için ben düğmesiz model yapıyorum. Düğmesiz modelde askıları ön taraftan uzattım ki görüntü kötü olmasın dikiş yapacağım için. Askıları ön taraftan uzatıp arka taraftan dikim yaptım. Ama dediğim gibi eğer siz düğmeli olarak yapmak istiyorsanız düğme iliğini bu son açacağımız 4 diş haroşada açacaksınız. 2 diş ördükten sonra düğme iliklerini açıp 2 diş daha öreceksiniz. Ondan sonra bütün ilmekleri keseceksiniz. Arka tarafı örerken askılarımızı uzatacaksınız. Ama ben öyle yapmayacağım. Ama siz öyle yapmak isterseniz yapın diye belirtiyorum. Benim arka kısmım bu. Arka kısmımdan askıları uzatmayacağım. Arka kısmımı kestim, bitirdim. Ön yüzümde askılarımı 4 diş haroşadan sonra uzatıp döndürerek dikiş yapacağım. Şimdi 4 diş haroşomuzu hiçbir kesim yapmadan tamamlayalım. Eğer düğme iliği yapmak istiyorsanız 2 diş haroşa ördükten sonra düğme iliklerinizi açın. Ondan sonra bütün ilmeklerimizi kapatın. Eğer ilik açacaksanız bütün ilmeklerinizi 4 diş haroşadan sonra bitirin. Ondan sonra eğer benim yaptığım gibi düğme iliksiz askılı yapmak ve dikişle arkadan birleştirmek istiyorsanız 4 diş haroşomuzu tamamladıktan sonra askılarımızı örmek için tekrar burada olacağım. Evet, bu şekilde sonumuzda 4 diş haroşa olana kadar ördüm. Şimdi ben askılarımı yapacağım. Ama dediğim gibi eğer siz düğme iliği açtıysanız şu an bütün ilmeklerinizi keserek kapatın. Arka tarafta dediğim gibi askıları dediğim sırayla yapın. Ama şimdi ben ön taraftan askılarımı yapıp arka tarafa dikeceğim. Normal yaptığım modele sadık kalmak istiyorum çünkü. 6 adet ilmeğimi örüyorum. 2 3 4 5 ve 6. 6 adet ilmeğimi ördüm. Kalan ilmeklerimi 2 2 alarak
kesme işlemi yapacağım. 2 aldım. 1 2 daha aldım. Sonda 6 ilmek kalana kadar bu şekilde 2 2 alarak ilmeklerimi kapatıyorum. Elinizi çok fazla sıkmayın. Bir tane daha keseceğim. Ve şu an 6 tane ilmeğim kaldı. Bu 6 tane ilmeği arkadaşlar döne döne askıları uzatacağız. Buradaki sonda kalan 6 ilmeğinizi bir ilmek tutucuya takın ki şimdi çünkü örerken uzayacak askımız, örmesi zor olabilir. Evet, bu şekilde döne döne öreceğiz. Bu şekilde arkadaşlar haroşa olarak örüyoruz askılarımızı. Toplam 28 diş haroşa olana kadar askılarımızı hem buna da yeni ip takarak hem de bunu 28 diş olana kadar öreceğiz. Ondan sonra arkanızı örün. Arka tarafı da tamamlamanız gerekiyor. Aynı modelin arkadaşlar bütün kesimleri, her şeyi aynı olacak şekilde arka tarafını da bu şekilde ben askısız olarak yapıyorum tabii ki. Ama dediğim gibi siz ilik açtıysanız ön tarafta askılarını arka taraftan uzatın. Bu şekilde arkayı da yapıyoruz. Ondan sonra ikisini birbirine dikeceğiz. Askılarımızı da dikeceğiz. Dikim işlemiyle tekrar videoyu çekmeye devam edeceğim. Ben de şimdi tamamlayıp geliyorum. Evet hanımlar, ben bu şekilde askılarımı da tamamladım. Askıları tamamladıktan sonra da arka taraftaki bütün ipleri de çekerek temizledim. Arka tarafımızın da görüntüsü bu şekilde temiz bir görüntü oluyor. Ve şu şekilde bir pompon hazırladım. Tam buraya kuyruk olarak yapılacak. Şu boyda bir pompon matik kullandım arkadaşlar. Büyük pomponla yaparsanız çok büyük olacağı için güzel bir görüntü olmayacaktır. Şimdi bunu tulumumuzu dikmeden hemen buraya dikeceğim. Önce buraya tam popo kısmına tavşanımızın şu şekilde biraz aralık olarak yaptığım ipi iki taraftan geçirdim. Arka taraftan da düğüm yapacağım. Ve ipi de biraz yürüteceğim. Evet. İpimizi de kesersek pomponumuzu da bu şekilde yerleştirmiş olduk. Pomponumuzu da yaptıktan sonra arkadaşlar şimdi dikim işlemine geçelim. Dikim işlemi için aynı renk ip kullanacağız. Biraz üst taraftan başlayacağız dikimimize. Aynı renk ipimi alıyorum. Arka tarafı da hazırlıyorsunuz. Önce yan dikişlerini yapacağız. Ondan sonra askılarını dikeceğiz. Sonra da düğmelerini dikeceğiz ve tulumumuzu bitirmiş olacağız. Şimdi tulumumuzun arka kısmını da aldık. Şu şekilde bunu buraya yerleştiriyorum. Bunu da buraya üstüne yerleştiriyorum.
Tam kalıp olarak ikisi de aynı olarak olmuş oluyor. Şimdi arkadaşlar aşağı taraftan 21 tane 20 tane ilmek sayacağız. Başlangıçtan itibaren 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 ve 20. Buradan itibaren şuradan itibaren dikmeye başlayacağız. 20. haroşodan itibaren düz örgümüzün olduğu kısma kadar dikeceğiz. Arka taraftan da sayalım. Yanlış yerden yapmayalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 ve 20. 20. de burada. Arkadan ve önden 20. ilmekleri birbirine tutturdum ve karşılıklı ilmekleri dıştan dikimle dikiyorum. Diğer tarafı da aynı şekilde yapacağız. Bu şekilde yapalım. Evet, yan dikişlerimizi de bir tarafını tamamlamak üzereyiz. Evet, tam düz örgümüzün başladığı kısma kadar birleştirdim. Şimdi buradan bir düğüm yapacağım. Sonra iç tarafa alacağım. Evet, düğümümü yaptım. İç tarafa çeviriyorum ve biraz ipimi yürütüyorum. Evet, yürüttüm ve ipimi de kestim. Diğer tarafı da aynı şekilde dikelim. Ondan sonra askıların bir dikimi için burada olacağım. Evet arkadaşlar, ben bu şekilde iki tarafın yan dikişini yaptım ve düğmelerimi de diktim. Düğme olarak da bir ton koyu turuncu tercih ettim. Ve şimdi askılarımızı şu şekilde yaptığımız askı diğerinin üstüne gelecek şekilde dikeceğiz. Tam aynı yere denk getiriyoruz. Evet, bu şekilde diktikten sonra arka taraftan düğüm yaparak sabitliyoruz ve biraz ipimizi yürüterek tamamlıyoruz. Öbür tarafı diktim ben zaten ve tulumumuzu bitirmiş olduk. Şu şekilde askılarını da düzeltelim. Evet, tulumumuzun son hali bu şekilde tamamlanmış oldu. Evet arkadaşlar, bir videonun daha sonuna geldik. Çok istediğiniz tulumumu sonunda anlattığım için gerçekten çok mutluyum. Umarım faydalı bir video olmuştur. İnşallah hepiniz kolaylıkla modelimi yapabilirsiniz. Modelimi yaptıktan sonra Instagram Bebe Örgü Sepetim sayfamdan yaptığınız modelleri bana gönderirseniz görmekten mutluluk duyarım. Gerçekten çok güzel bir sonuç oldu. Bu renk de gerçekten çok yakıştı.
yapmak istediğim bir renkti ve sonunda anlatım yaparak da bunu anlatabildim ve yapabildim bu rengi. Gerçekten ben sonuçtan çok mutluyum. Arka tarafımızda bu şekilde sade olarak oldu. Ön tarafımızda modelli şekilde yapmış olduk. Dediğim gibi eğer önüne tavşan figürü koymazsanız, iki tane arka taraftan aynı parçayı yaparsanız videomun başında gösterdiğim modeli de elde etmiş olabilirsiniz. Yani videomda, tek videoda iki tulum anlatımı yapmış olduk. Böylelikle sonlandırmış olduk. Hepinize videomu izlediğiniz için ve modelimi yaptığınız için teşekkür ederim. Hepinizin mesajlarını, yorumlarını yorum kısmında bekliyorum. Kanalıma abone olup videomu beğenirseniz çok memnun olurum. Hepinize kolay gelsin, hayırlı günler diliyorum.